Herkese Tokyo'dan selamlar. Bugün sizi Kamakura isimli bir kasabaya götürüyorum. Tokyo'ya gelirseniz eğer, sadece 1 saatlik tren yolculuğu ile gidebileceğiniz en tatlı kasaba olabilir burası. Beraber gidelim istedim. Şimdi her neredeyseniz kahvenizi ya da çayınızı yudumlarken benimle beraber yeni bir yer keşfetmeye hazır mısınız? I wish you could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should have told you straight away, you don't have to be afraid. Tokyo'dan Kamakura'ya gitmek aslında Japonya'nın modern yüzünden yavaşlayan bir zamana geçmek gibi. İstasyondan JR Yokusoku hattına bindiğinizde yaklaşık 1 saat içinde Kamakura'ya ulaşıyorsunuz. Direkt tren olduğu için aktarma yok. Ama başka bir yerden gelirseniz aktarma yapmanız gerekiyor. Bu da Japonya standartlarında büyük bir lüks. Kamakura'nın özel bir yer olmasının temel 2 sebebi var. Birincisi, Japonya'nın Budizm açısından önemli bir bölgesi. İkincisi, Japonya ana adasında özellikle Tokyo'da yaşayan sörf tutkunlarının dalgalara kavuşabildiği en yakın plajlara sahip olması. Kugenuma Kaigan istasyonunda ineceğim. Otelim orada ve bunun için meşhur Enoshima hattını kullanacağım. Burası dünyada viral olmuş bir hat. Neden olduğunu göreceksiniz. That's what I adore. Should have told you straight away. Kugenuma Kaigan istasyonunda indim. Mahallenin sokaklarında dolaşarak otele kadar yürüyeceğim. İlk hedefim bavulumu bırakmak ve sonra etrafı keşfetmek. İstasyondan indiğim anda atmosfer tamamen değişiyor. Burası Fujisawa şehrine bağlı ama tamamen özgür bir ruh. Ocak ayının ortasındayız ama etrafta sörf tahtası taşıyan bisikletliler, küçük sörf dükkanları, tuzlu hava, deniz kokusunu alabiliyorum. Kamakura ve çevresi Japonya'da sörf kültürünün kalbi sayılıyor. Bu tren hattındaki trafik ışıkları, yaya geçitleri ve raylar o kadar estetik ki Instagram ve YouTube'da viral olan pek çok sahne tam olarak burada çekilmiş ve şimdi tüm dünyadan bunu görmeye geliyorlar. Kamakura, Japon kültürü için büyük bir öneme sahip. Ayrıca tarihi olarak da çok önemli bir noktada. Kanagawa eyaletinde yer alıyor. Tokyo eyaletine komşu. Nüfusu yaklaşık 170 bin civarlarındaymış. Tabii ki yazın turistlerle birlikte bu 2 veya 3 katına çıkabiliyor. Eskiden Japonya'nın siyasi merkeziydi. Yani burası sadece bir sahil kasabası değil, tarihsel olarak da güçlü, başkent diyebileceğimiz bölgelerden bir tanesi. Kamakura'nın sörfçüler için özel bir yer olmasının temel sebebi Japonya ana adasında ulaşımı en kolay ve en istikrarlı dalgalara sahip yerlerden birisi olması. Tokyo'ya 1 saatlik mesafede bulunan Yuigahama gibi ünlü plajları ile burası uzun yıllardır sörfçülerin uğrak yeri. 1960'lı yıllarından itibaren batıdan Japonya'ya gelen sörf kültürü ilk olarak Kamakura'da benimsenmiş. Bunun nedeni yalnızca dalgalar değil, Kamakura'nın ruhu. Kamakura'da sörf felsefesi özellikle doğayla uyum, özgürlük, sadelik ve anda kalma üzerine kuruluymuş. Bu değerleri Zen Budizmi ile örtüştüğünü düşünerek daha da benimsemişler. Resepsiyona valizimi bıraktıktan sonra hiç odaya çıkmadan yürüyüşe çıkmaya karar verdim. Çünkü burada zaman otel odasında değil, sokakta ve özellikle plajda geçirmenin zamanı. Otelin önündeki Kugenuma plajına gidiyorum. Ocak ayı olmasına rağmen Fuji inanılmaz güzel görünüyor.
Kamakura'nın bu bölgesi Enoshima diye geçiyor. Ve ben şimdi Kugenuma plajındayım. Ve bakın, sörf yapan insanları izlerken fark ediyorsunuz ki burada sörf sadece bir spor değil veya hobi, aslında günlük hayatta evden çıktığın anda yaptığın ilk şey olarak görünüyor. Burası Japonya'da modern sörfün doğduğu yerlerden birisi. Tokyo'ya sadece 1 saat uzaklıkta olabilir ama ruh hali olarak en az 10 saat uzakta. Burada sörf yapanlar sadece profesyoneller değil tabii ki. Ofis çalışanları, öğrenciler, tasarımcılar, ressamlar, yani herkes. Sokakta olan herkes. Hatta bu sabah bir adam sörf yaparken çıktı, duşunu aldı, takım elbisesini giydi ve sonra işe gitti. Ben hala üzerimde kazak, sonra onun üzerinde kalın bir kabanla ortama ayak uydurmaya çalışıyorum. Çünkü dışarısı soğuk ama sörf yaparken ama içinizi ısıtıyor büyük bir ihtimalle. Buranın nüfusunun %50'sinin aktif olarak her gün sörf yaptığını söyleyebilirim size. Bu Japonya için inanılmaz yüksek bir oran. Yani burada sörf azınlık hobisi değil, günlük hayat alışkanlığı veya mahalle alışkanlığı diyebiliriz. Ben de bir deneyeyim derseniz eğer, en iyi zaman Eylül ve Kasım arasında. Ama gördüğünüz gibi Ocak da bazen en iyi zaman olabilir. Dalgalar güzel, hava hala ılık. Yazın ise dalgalar daha yumuşak ve tabii ki çok sıcak ve çok nemli oluyor. Başlangıç seviyesi için yaz aylarının daha ideal olduğunu söyleyebiliriz. Etrafta çok fazla yabancı görmüyorum. Çoğunlukla yerli halk ve herkesin özel bir ciddiyetle ve çok büyük bir tutkuyla en küçük bir dalgayı bile hafife almadan sörf yapışı gerçekten çok saygı duyulası bir şey.
odama geldim. Bu arada oda çok küçük olmasına rağmen çok fazla şey var. Yani aslında çok kullanışlı bir oda. Oda hava temizleyicisinden tutun da özel hava nemlendiricisi, çay kahve makinesi ve onun dışında ufak atıştırmalıklar. Banyoda yok. Saç düzleştiricisine kadar her şey var. Ve tabii ki jacuzzi, Japonların olmazsa olmazı. Bu klasik Japon detaycılığı tabii ki. Otelin misafirleri için ücretsiz servis de var bu arada. Küçük detaylar Japonya'da konaklamayı gerçekten özel kılar. Akşam yemeği için Barchetta isimli İtalyan lokantasına geldim. Burası rezervasyonsuz almıyor. Kamakura'da İtalyan mutfağı çok yaygın. Zaten Japonya'da çok yaygın. Buradaki İtalyan restoranlarının çoğu inanın İtalya'daki restoranlardan çok daha lezzetli ve iyi malzemelerle yemek yapıyorlar. Sessiz, loş ve romantik bir atmosferi var. Herkese günaydınlar. Yeni bir sabah. Bu arada çok şaşkınım. İlk defa bir şehir otelinde kahvaltının odaya geldiğini görüyorum. Şu an Enoshima hattı istasyonundayım. Burası sıradan bir tren istasyonu değil. Dünyada viral oldu. Ve aynı zamanda çok retro bir yer. Enoshima hattı Kanagawa eyaletinde Tokyo'ya 55 kilometre uzaklıkta. Kamakura ve Fujisawa bölgesini birbirini bağlayan uzun bir tren yolu. Japonya'nın en karakteristik yerel hatlarından bir tanesi. Kamakura'nın nüfusuna göre oldukça yeterli olsa da turistlerle birlikte tabii ki bir süre sonra kapasiteyi aşıyor. Trene bindiğinizde o kadar yavaş gidiyorsunuz ki koşan bir insan bile daha hızlı gidebilir. Ama o tren geçişleri insanların o kadar hoşuna gidiyor ki özellikle mavi gökyüzü, mavi okyanus ve onun ardında Fuji Dağı manzarasıyla çok viral olmuş. Herkes bunu görmeye geliyor. Ve ikonik Slam'dan Kamakura noktasına geldim. Burası Kamakura Kokomai istasyonu önünde. Anime severlerin kalbinin attığı yer. Eğer Miyazaki'yi seviyorsanız burayı bilirsiniz. Miyazaki severlerin bilebileceği en güzel sahnelerden ilham alınmış bir yer burası. Slam Dunk efsane açılış sahnesi burayla başlar. Tek bir tren geçişi, tek bir yol ve dünya çapında ikonik olmuş bir nokta.
Miyazaki'nin animasyon filmi Slam Dunk'ın 1990'larda yayınlanmış ve kültleşmiş bu sahnesiyle çok ünlendi. Sosyal medya sayesinde de şimdi ikinci baharını yaşıyor. İlginç olan şu ki burası aslında yerel halk için sadece bir geçiş noktası ama özellikle anime severler için burası başka bir şey. Tren geçişleri arasında bir o treni yakalayayım, bir bu treni yakalayayım derken tam da önümde harika bir sahil var. Kamakura Kokomomae istasyonu önündeki sahile yürüyorum. Birkaç adımda manzara tamamen değişiyor. Bir yanda raylar, trenler, insanların heyecanı, bir yanda da Pasifik Okyanusu. Ocak ayındayız ama sahil hala canlı gördüğünüz gibi. Rüzgar sert, hava serin ama manzara dingin. Bu sahil Kamakura halkı için sadece bir plaj değil, bir yaşam alanı. Sabah koşuları ve tabii ki sörf, akşam yürüyüşleri ve trenler. Her tren geçtiğinde zaman ikiye bölünüyor. Dime dónde vas y en qué pensás. Tu alma está perdida, ya dejaste de soñar, cansada de andar. İlginç bir kafe olan Kafe Yoridokoro'ya gideceğim. Burayı Instagram'da görmüştüm. Size de göstermek istiyorum. Tabii ki tren geçiş yolları da harika. Buraya gitmek bile bir deneyim. Çünkü yol boyunca o meşhur Kamakura mahalleleri ve evlerin arasından geçmek çok ilginç. Hem eski hem yeni bir arada. Sahil yaşamına uygun evler. Bazı evler Amerikan kültüründen alınmış. Bazı evler Avrupa'yı. Çok da nadir olsa eski geleneksel Japon evleri de görüyorsunuz. Alçak katlı ahşap evler, küçük dükkanlar, sessiz sokaklar. Y todo cambiará. Dime a dónde vas y qué pensás. Tu vida destruida se ve imposible reparar. Tomás vas a aguantar para poder respirar el frío de la noche. Ya no lo sientes más. Va a amanecer, va a amanecer, va a amanecer, va. Kafe Yoridokoro'ya geldim. Burası özellikle Japon tarzı kahvaltılarıyla ünlü. Tabii ki balık ve pilav. Ama ne balık? Kurutulmuş balığı ızgara ederek pilav ve turşular ile servis ediyorlar. Ve en ilginç yanı ise yumurta ile yaşanan deneyim. Pilavınız ile birlikte bir adet çiğ yumurta, bir çırpıcı, bir kase önünüze geliyor. Önce yumurta akını sarısından ayırıyorsunuz, sonra da akını dakikalarca çırpmanız gerekiyor ve bir köpük oluşturuyorsunuz. Yaptığınız beyaz köpüğü pilavınızın üzerine bırakıveriyorsunuz ve sarısını da ekleyip o şekilde kaşık kaşık yiyorsunuz. Ben buna deneyim derim işte. Ve ünlü olmasının bir diğer sebebi ise pilavınızı kaşıklarken tren hattının hemen önünüzde olması ve burnunuzun dibinden eski trenin salına salına geçiyor olması. Ziyaretçiler otururken burada veya kahvesini içerken dev trenin geçişini izlemek bir ayrıcalık. Tabii bu kafenin 3 hafta sonrasında bile rezervasyonlarının dolu olması ile insanın aklına tek bir şey geliyor. Belki de 100 yıl önce fakir bir ailenin evi olarak yapılan bu bina şimdi kafe olarak sosyal medya sayesinde para basıyor.
Şimdi de Kamakura'nın Büyük Budası'nı görmek için Kotokuin Tapınağı'na gideceğim. Bu arada bir kahve molası vermek hiç fena olmayacak. Tapınağa giden yol ünlü Hase Caddesi'nden geçiyor. Kalabalık arasında yürürken dükkanlara uğramadan edemiyorsunuz. Burası Büyük Buda'ya giden herkesin geçtiği yol. Hediyelik eşya dükkanları, sokak lezzetleri, kafeler ve büyük bir kalabalık. Herkes burada. Cadde sadece turistik değil, yüzyıllardır tapınak yolu olarak kullanılıyormuş. Satılan her şeyin bir anlamı var. Mesela özellikle tılsımlar, omamoriler, küçük heykeller, muskalar bu dükkanlarda var. Ve tabii ki onun yanında atıştırmalıklar, şeker dükkanları, hediyelik eşya dükkanları. Burası ritüelin bir parçası gibi düşünebiliriz aslında. Ve meşhur Buda'nın olduğu Kotokuin Tapınağı'na geldim. Bahçelerinden yürüyerek Büyük Buda'yı göreceğim. Herkesin yapmak istediği gibi. Ve burası genelde çok kalabalık oluyor. Karşınızda Kamakura'nın Büyük Buda heykeli var. Japonya'nın en büyük ikinci veya üçüncü heykellerinden bir tanesi ve kültürel bir miras. Tüm bu kalabalık heykeli görmek için tüm dünyadan buraya geliyorlar. Heykelin tarihi yaklaşık 13. yüzyıla kadar dayanıyor. Depremler, tsunamiler, yangınlar hepsini atlatmış. Bronz bir heykel. Bu heykel sadece büyük olduğu için önemli değil tabii ki. Açık havada olması ile ilgili çok özel. Genelde heykeller tapınakların içinde olur ama bunun dışında olması Japonlar için çok önemli. Kamakura denildiğinde akla gelen en güçlü sembollerden birisi hiç şüphesiz burası. 13,5 metre yüksekliğindeki bu heykel Japon Budizminin ve Zen Budizminin aslında önemli sembollerinden biri. Bu Buda figürü yalnızca fiziksel büyüklüğüyle değil, temsil ettiği felsefeyle de önemli Japonlar için. Kamakura döneminde güç, gösterişten ziyade sükunet, dayanıklılık ve içsel denge üzerine tanımlanıyormuş. Bu büyük Buda doğayla bütünleşmiş haliyle Budist düşüncenin temelini yansıtıyor. Yani geçicilik, kabulleniş ve dinginlik. Kamakura, Zen Budizminin Japonya'da yayılmasında önemli merkez şehirlerinden bir tanesi olmuş. Zen öğretisi, meditasyon, zihinsel disiplin ve anın farkındalığı üzerine kurulmuş. Samuray sınıfı için bu öğreti savaş meydanında olduğu kadar günlük yaşamda da zihinsel bir rehber niteliğindeymiş. Bugün Kamakura'daki birçok Zen tapınağı hala aktif olarak meditasyon ve inziva mekanı olarak kullanılıyor. Bu yüzden Kamakura ve bu büyük Buda yalnızca dini bir figür değil, şehirle, doğayla ve insanın iç dünyasıyla kurulan sessiz bir bağ. Bu arada Kamakura'da Buda heykeli ile sörf tahtası arasında görünmez bir bağ olduğunu söylüyorlar. Biri içsel sessizliği, diğeri özgürlüğü temsil ediyormuş. Ama ikisi de aynı şeyi öğretiyor. Direnme, denge kurma, anı kabul etme. Bu nedenle Kamakura hem ruhunu arayanlar hem de dalgaların peşinden gidenler için Japonya'da benzersiz bir buluşma noktası olarak biliniyor.
Bir sonraki durağım Kamakura'nın ikinci önemli tapınağı Hasedera. Burası ilk olarak 736 yılında kurulmuş. Sadece ibadet yeri değil, aynı zamanda bir kompleks. Hasedera'nın kalbinde yatan asıl hazine 9 metreyi aşkın, neredeyse 10 metreyi bulan devasa bir 11 başlı Kanon heykeli. Budist inancında Kanon merhametin, şefkatin ve acıyı dindiren gücün sembolüymüş. Tapınağın efsanesine göre 2 tane keşiş Kanon heykeli yaptırmış. Bunlardan biri Nara'ya, yani Japonya'nın ilk başkentine, diğeri de denize bırakılmış. Yıllar sonra denizden kıyıya vuran Kanon heykeli buraya ulaşıyor ve tapınak kuruluyor. Yukarıya doğru yürürken fark ettim ki tapınağın bahçesinde uzun bir merdiven. Merdivenlerin arasında da çok güzel bitki örtüsü beni karşılıyor. Bu arada tapınağın bahçesinde binlerce ufak Jizo heykeli var. Bu heykellerin orijinal adı Sentai Jizo, 1000 Jizo olarak geçiyor. Budist öğretilerde çocukları, yolcuları, zorluk yaşayanları koruyan Bodhisattva heykellerinin diğer bir adıdır bu. Çoğu heykel küçük çocuk suratlarıyla yapılmıştır. Doğum öncesi kayıp ya da henüz dünyaya gelmemiş çocuklar için Jizo heykelleri onların cennete güvenle ulaşması için bir rehber olarak kabul ediliyormuş. Tapınağın bahçesinde kafasından aşağı su dökülen Jizo heykeli gördüm. Burada ziyaretçiler küçük su kaplarıyla buraya su döküyorlar. Ben de kuyruğa girdim. Bu ritüeli gerçekleştirmek istedim. Budist inancına göre su arınma ve saflaşma sembolü. Yani sadece heykelin başına su dökmek zihni, gönlünü temizlemek ve yeni bir niyetle ilerlemek anlamına geliyormuş. Maybe I need to more. Tapınağın çok güzel noktaları var. Aynı zamanda tapınağın içinde mağaralar, teraslar ve tabii ki tapınma yerleri de mevcut. Çok büyük bir kompleks ve tepeden yukarıya doğru devam ediyor. Mutlaka gelip görmenizi tavsiye ediyorum. Ve bu teras. Kamakura'nın en güzel kafesi neresi biliyor musunuz? Hasedera Tapınağı'nın terası. Buradaki banklarda ücretsiz bir şekilde oturup bir otomattan aldığınız tatlı bir içecekle manzaranın tadını çıkartabilirsiniz. Harika bir deneyim. Kamakura, Japon kültürü için son derece büyük bir öneme sahip dediğim gibi. Bunun en temel sebebi Japonya tarihinde ilk askeri yönetim burada kurulmuş. 12. yüzyılın sonlarında Kamakura Shogunluğu'nun başkenti olmuş ve ülkenin siyasi gücü ilk kez İmparatorluk Sarayı'ndan yani Kyoto'dan çıkıp buraya gelmiş. İlk defa düzenli bir ordu ve düzenli bir yönetim burada başlıyor. Bu durum Japonya'nın yönetim anlayışını ve toplumsal yapısını kökten değiştirmiş. Tarihsel açıdan burası samuray kültürünün doğduğu ve şekillendiği şehir olarak kabul ediliyormuş. Disiplin, sadelik, görev bilinci, onur gibi kavramlar burada yalnızca askeri değerler değil, aynı zamanda köylü sınıfının da dahil olduğu günlük yaşamın ve düşünce biçiminin bir parçası haline gelmiş. Bu nedenle burası tapınak şehri sayılsa da aynı zamanda Kyoto'daki ihtişamlı saraylardan farklı olarak daha sade, daha güçlü ve daha içe dönük bir estetik anlayışıyla yansıtılmış. Kamakura aynı zamanda Zen Budizmin Japonya'da yaygınlaşmasında kilit bir rol oynamış. Zen felsefesi özellikle samuraylar arasında benimsenmiştir. Meditasyon, farkındalık ve zihinsel disiplin kavramları Kamakura tapınaklarında gelişmiş.
Kültürel açıdan Kamakura, Japonya'nın eski ruhunu hissettiren nadir bölgelerden bir tanesi. Modern Tokyo'ya yalnızca 1 saat uzaklıkta olmasına rağmen Kamakura'da zaman daha yavaş akıyor. Deniz, dağlar, tapınaklar ve dar sokaklar Japonların doğa ile uyum içinde yaşam felsefesini canlı bir şekilde yansıtıyor. Bu yüzden Kamakura, Japonlar için sadece bir gezi noktası değil, tarihin, inancın, savaşçı ruhun, özellikle hala kültürde yaşayan samuray ruhunun ve dinginliğinin bir arada var olduğu sembolik bir şehir. Onion soup. This is fish. This is fish. Sauce is from the shrimp. Aha, okay. This is no alcohol, Pierre Chardonnay. Right. キャラメルのチェロといいまして、くるみのお酒を使ったキャラメルのアイスクリームを持っています。 Apple, ice cream, and cacao chips. So we have to crack. Okay. Wow. But very good. Tokyo'ya dönmeden önce gitmem gereken bir yer daha var. Enoshima Adası. Burası Kamakura'nın tam sahil kesiminde denizden karaya bir yol ile ayrılan küçücük bir ada. Yürüyerek bile ulaşabiliyorsunuz. Enoshima küçük bir ada gibi görünse de tarihi, doğası ve tapınaklarıyla ve özellikle çarşılarıyla çok özel bir yer. Kanagawa eyaletinin ve Tokyo'ya yakın deniz, sörf, dağ, tapınak ve çarşı yaşamı ile ilgili önemli küçücük adalarından bir tanesi. Bu karşıda gördüğünüz bölge Shonan Area diye geçiyor. Japonca'da Bosozoku
Yani motorlu, hızlı araç kullanan çetelere verilen isim ve bu bölge onlarla ünlüymüş. O yüzden geceleri çok fazla motor sesi duyuyorsunuz ve motorlu çeteler buralarda koğuşlanıyorlarmış. O yüzden bu bölgenin mesela ilkokullar ve ortaokullar için pek de veya kızlar için pek de güvenli olmadığı söyleniyor. Buraya gelenlerin çoğu sadece hafta sonu burada vakit geçirmek için geliyorlar. Enoshima'da görmeniz gerekenler önce tapınakları, sonra çarşıları, sonra büyük deniz feneri, kayalıkları, mağaraları ve en sonda tabii ki doğası. Burada 200-300 kişi yaşıyor sadece. Çok küçük bir ada. Yaşayanlar da ya emekliler, ya sanatçılar, kafe sahipleri, tapınak görevlileri ve sörfçüler. Çarşıda yürürken insanların kuyrukta bir şey beklediğini gördüm. Ve fark ettim ki deniz ürünlerinden kocaman büyük cipsler yapan bir dükkan çok viral olmuş. Açıkçası fikir çok hoşuma gitmedi ama yine de size göstermek istedim. Enoshima'da özellikle görmeniz gereken Hetsumiya, Nakutsumiya, Okutsumiya isimleriyle bilinen 3 tane tapınak kompleksi, sonra Enoshima Iwaya mağaraları, ada çarşıları, Enoshima deniz feneri ve sonra da arka sokakları. Buraya ilkbaharda gelmeniz en mantıklısı. Yani Mart, Nisan, Mayıs aylarında. Sonbaharda da gelirseniz harika olur. Özellikle Eylül, Ekim ve Kasım aylarında. Bu tabloda gördüğünüz kırmızı numaralar kadınların büyük zorluklar yaşadığı yaşları, maviler ise erkeklerin zorluklar yaşadığı yaşlarını gösteriyor. Buna göre ziyaretçiler bu yaşlarında tapınağa gelerek bağış ve dualar ile zorlukları yeneceklerine inanıyorlar. Hetsumiya Tapınağı'nda yürümeye devam ediyorum. Bu tapınak denizle ve bereketle ilişkilendirilen Benzaiten adlı tanrıçaya adanmış. Sanat, müzik ve bilgelik tanrıçası. Bu yüzden burada sadece dua edenleri değil, sanatçıları, müzisyenleri ve yaratıcı insanları da sıkça görüyorsunuz. Tapınağa ulaşmak için Enoshima istasyonundan yürüyerek ya da ada içindeki merdivenleri kullanarak çıkıyor ziyaretçiler. Yukarı çıktıkça manzara açılıyor ve biraz daha mavi gökyüzü, bütün Enoshima'yı görüyorsunuz. Burası sadece tapınak ziyareti değil, aynı zamanda adayı keşfetmek için güzel bir nokta ve deneyim. Tapınakta yürürken sizi çeşitli ritüeller ve deneyimler bekliyor. Havuzun yanındaki dilek kutusundan bir tane dilek alıp suyun içine atıyorum. Suda yavaş yavaş açılıyor ve içinden bazı yazılar çıkıyor. Bu yazılar sizin geleceğinizle alakalı. Yazıların tamamı göründükten sonra içinden kötü şeyler çıkarsa yanındaki dilek ağacına bağlıyorsunuz ve kötülükleri sizden uzaklaştırıyorsunuz. İyi bir şey çıkarsa onu katlayıp cüzdanınıza koymanız yeterli.
sometimes they don't see what defines me, but I don't need them honestly, 'cause I got you. Everybody else makes me feel small and done and lost, but you're not like everybody else at all. You're the only one who makes me talk. Adanın arka sokaklarında yürümeye devam ediyorum. Turist kalabalığı da yavaş yavaş azalıyor. Yerini küçük evler, yerel dükkanlar ve sessizlik almaya başlıyor. Bence bir yeri gerçekten tanımak istiyorsanız arka sokaklarına bakmalısınız. Burada, Enoshima adasında sadece görünen tarafı değil, aynı zamanda arka sokaklarda doğanın sessizliği var. Kedili adamlar, yaşlı teyzeler, emekliler, sanatçılar veya kapısının önünü süpüren insanlar. Enoshima, Iwaya kayalıklarına ve mağarasına ulaştığınızda, burada ada çarşısında yürüyerek dükkanlara baktığınızda, evet, adanın gerçek yüzü burası diyorsunuz. Burası eskiden keşişlerin meditasyon yaptığı bir alanmış. Dalgaların sesi, karanlık mağaralar ve tuzlu hava. İnsan ister istemez yavaşlıyor. Ada çarşısında yürürken küçük hediyelik dükkanlar, tatlılar sizi meşgul etse de bir süre sonra kendinizle baş başa kalıyorsunuz. Bu geziyi acele etmeden, koşmadan, sadece yürüyerek ve etrafı dinleyerek bitiriyorum. Kamakura, Enoshima adası, trenler, hepsi çok güzel bir deneyimdi. Umarım bir gün siz de gelirsiniz. Umarım bu gezi hoşunuza gitmiştir. Sizinle beraber yeni yerleri keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Ve şu ana kadar seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki gezilerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Selamlar, sevgiler. 'Cause I don't like people pleasing, and sometimes they don't see what defines me, but I don't need them honestly, 'cause I got you. Everybody else makes me feel small